Hayal edin, kütleleri bir trambolin üzerine koyduğunuzda trambolinin yüzeyi nasıl çukurlaşıyor ve üzerindeki küçük toplar içeri doğru yuvarlanıyordu. Benzer şekilde Einstein'ın genel göreliliği bize kütlelerin uzay zamanı eğip büktüğünü gösterir. Peki bu eğriliğin değişip değişmediğini, statik mi yoksa dinamik mi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Yeni yapılan bir çalışma tam da bunu test etmenin matematiksel yolunu sundu. Gelecekte uzay zaman bilgisayarları kurma hayalini besleyen bir temel adım olabilir. Einstein'ın 1915'teki genel görelilik kuramı, kütle çekimi artık uzay zamanı eğen bir geometri olarak açıklar. Uzay ile zamanın birleştiği dört boyutlu bir uzay zaman fikriyle, kütleli cisimlerin, örneğin yıldız ve gezegenler, bulunduğu bölgede uzay zaman eğrilir. İşte bu eğrilik, kütle çekim kuvvetinin yerini alır. Küçük cisimler, etraflarındaki eğri, uzay zamanda geodezikler boyunca yol alır. Sanki görünmez bir çukura yuvarlanıyor gibidirler. Bu şekilde bükülmüş bir yüzey imgesi, uzay zaman eğriliğini özetler. Einstein'dan sonra, koordinat bağımsızlığı ilkesi sayesinde, fizik yasalarının her referans sisteminde aynı olduğu vurgulandı. Uzay zamanın geometrisi nasıl ifade edilirse edilsin, koordinatlar nasıl değişse de, fizik sabit kalmalıdır. Yani evrensel görelilik, her gözlemcinin uzay zamanı farklı koordinatlarla ölçse de aynı gerçekliği görmesini sağlar. Uzay zaman eğriliği, kütleli cisimlerin bulunduğu bölgede uzay ve zamanın eğilmesi olayıdır. Einstein'a göre kütle çekim bu geometrik eğrilikten kaynaklanır. Uzay zamanda benzer bir şekilde kütleye göre bükülür. Eğrilmiş uzay zamanda ışık da düz çizgi yerine eğri çizgiler izler. Yani bir yıldızın arkasındaki uzaktaki ışık, öndeki kütleli galaksi kümesi tarafından bükülerek görülür. Hubble teleskobunun çektiği görüntüdeki galaksi kümesi, MACS, bu etkiyi gösterir. Uzaktaki bir galaksinin ışığı, ön plandaki dev kütle yüzünden sapıyor ve adeta optik bir mercek gibi uzak nesneleri büyütüyor. Kütlesi devasa olan bu küme, ardındaki galaksilerin ışığını bükerek çoklu görüntüler ve halkalar oluşturuyor. Tıpkı bir mercek gibi. Bu, kütle çekimsel merceklenmenin gerçek bir örneği. Evrende sebep önce gelir, sonuç sonra. Uzay zamanın hangi olayların birbirini etkileyebileceğini belirleyen düzenlemesidir. Işıktan hızlı iletişim olmadığı için bu yapı ışık konilerine göre şekillenir. Eğer uzay zaman dinamikse, yani eğrilik değişiyorsa, bu kausal yapı da dinamik olabilir. Genel görelilikte fizik yasaları her referans sisteminde aynıdır. Bir gözlemcinin kullandığı koordinatlar değişse de sonuç değişmez. Böylece evrensel koordinat bağımsızlığı sağlanır. Einstein'dan sonra fizikçiler uzay zaman eğriliğinin bilgiyle nasıl bir ilişkisi olabileceğini de irdelediler. John A. Wheeler'ın "It from bit" fikri, gerçekliğin en temel biriminin bit, evet, hayır sorularına verilen yanıtlar olduğunu öne sürdü. Wheeler şöyle demişti: "Her bir nesne, her bir alan, hatta uzay zamanın kendisi, varlığını tamamen ikili, sorulara verilen yanıtlardan, bitlerden alır." Bu bakış, fizik ve bilgi arasında derin bir bağlantı kurar. Evren, yanıtlanmayı bekleyen muazzam bir bilgi oyununa benzetilir. Bu bilgi merkezli yaklaşımı destekleyen bir başka düşünür de John Cramer'dı. Cramer'ın eş zamanlı yorumu, Transactional Interpretation, kuantum parçacıkların zamanda ileri ve geri dalgalar göndererek el sıkıştığı bir mekanizma öngörür. Örneğin bir foton kaynağı zamanda ileri yönde bir dalga, retarded wave, gözlemci de geri yönde bir dalga, advanced wave, gönderir. Bu dalgalar el sıkışınca kuantum bilgisi ve enerjisi gönderilmiş olur. Bu yorum, klasik zaman kavramının ötesine uzanarak olayların atomik çöküşünün, dalga fonksiyonunun tüm zaman boyunca eş zamanlı gerçekleştiğini savunur. Yani bilgi, ileri ve geri zaman dallanarak iletilebilir. Tıpkı evrensel bir haberleşme ağı gibi. Evren, makro ölçekte tek yönlü akar. Geçmişten geleceğe gidildikçe entropi, düzensizlik artar. İkinci termodinamik yasası gereği, kapalı bir sistemin entropisi zorunlu olarak artar veya sabit kalır. Örneğin buzun erimesi, entropinin artmasıyla yönlendirilir. Tersine bir olay, erimeyen buz, olağanüstü düşük olasılıklıdır. Bu entropi artışı, zamanın okunu belirler. Yüksek entropili,
düzensiz, bir evrende hangi yöne bakıldığını söylemek zordur. Ama aşikar düzenliden düzensize geçiş bize zamanın gidiş yönünü verir. Wheeler'ın görüşüne göre, belki de zamanın bu tek yönlülüğü, temelinde bilgi toplamanın, evet, hayır sorularının istatistiğiyle ilintilidir. Özetle, dünya kendini bilgi cesetlerinin, kırık cam parçaları gibi her zaman daha karışık hale dönüşmesiyle ortaya koyar. Son araştırma, uzay zamanın statik mi yoksa dinamik mi olduğunu doğrudan test etmeyi öneriyor. Tselentis ve Baumeler, klasik Bell testinin uzay zamana uyarlanmış halini geliştirdi. Adeta bir oyuna benzetilen bu testte, bir grup ajan, örneğin Alice, Bob ve diğerleri, zamansal olarak düzenlenmiş bir Möbius grafiği üzerinde bilgi değiş tokuşu yapar. Statik, değişmeyen, uzay zaman altında bu işbirliği oyununu kazanma şansı belli bir sınırla kısıtlıdır. Ajanlar, belirlenmiş anlarda aralarında sinyaller gönderir. Amaçları soru cevaplarıyla işaretleri doğru şekilde yönlendirip ödülü kazanmaktır. Genel görelilikte eğrilik değişmiyorsa, ajanların kazanma ihtimali bu oyunda kesin bir üst limitin üzerine çıkamaz. Bu, ışık konilerinin klasik kausal yapısının öngördüğü bir sonuçtur. Eğer ajanlar bu limitin çok üstünde kazanırsa, bu uzay zamanın dinamik olduğunu kanıtlar. Yani kütle çekimi olayı sadece sabit bir çukur yaratmıyordur. Bu çukur zaman içinde değişiyor, şekli oynuyor demektir. Bu düşünce, Bell eşitsizliği ile analogtur. Nasıl ki Bell eşitsizliğinin ihlali kuantum dolanıklığın kanıtıysa, Möbius testinin ihlali de uzay zaman eğriliğinin değişkenliğini sertifikalandırır. Çalışmada, Bosch, Minkowski, uzay zamanında oyun klasik sınırı korurken, ışınların klasik kontrolüyle benzer süreçler bu sınırı aşabiliyor. Demek ki kütle çekim etkisiyle oyun kazanımı artmakta. Özetle, ajanlar bu oyunda beklenenin ötesinde başarılıysa, uzay zamanın eğriliği değişiyordur. Bu test, teoride uzay zaman bilgisayarları fikrine kavramsal zemin hazırlayabilir. Uzay zaman bilgisayarı derken kastedilen, kütle çekiminin ve eğriliğin bilgi işlemde kullanılmasıdır. Örneğin, kütleli cisimlerle geometrik düzenekler kurup bilgi yollarını eyleme sokmak, geleneksel transistörler yerine uzay zamanın kendi dinamik yapısını hesaplama aracı yapmak anlamına gelebilir. Wheeler'in "it from bit" fikrindeki evren bilgisayar benzeşimi bu noktada devreye girer. Zamanın ve mekanın dahi bilgi durumlarından oluşması bu tür bilgisayar fikirlerini mantıklı kılar. Ayrıca bu yeni test bir bakıma kuantum bilgi işlemdeki kuantum değiştirici, quantum switch olgusuyla benzerlik gösterir. Kuantum değiştirici, iki işlemin işlem sırasını kuantum süperpozisyonunda tutarak geriye gidişli zaman karıştıran bir mekanizmadır. Tselentis ve Baumeler'in uzun versiyonundaki başka oyunlar, bu tür kuantum gerilemeli süreçlerle uzay zaman dinamikliğini ilişkilendiriyor. Bu da, uzay zaman bilgisayarları fikrinde bilginin akışını sadece klasik neden sonuçlarla değil, zaman boyunca tersine esnetebileceğimiz ipuçları verir. Bu fikir, fizik tarihindeki pek çok akıma bağlanabiliyor. Einstein'dan beri uzay zaman matematiksel bir nesne, dolayısıyla bilgilerle hesaplanabilir bir yapı olarak görülebilir. Kuantum kuramında Kramer'in etkileşimci modelinde zaman simetrik ilerlerken, Wheeler'in katılımcı evren anlayışı bilgi temelli bir gerçeklik önerir. Günümüzün kuantum yerçekimi teorilerinde bile bilgi, temel yapı taşlarından biridir. Örneğin, It from Qubit programında kuantum kodlamayla uzay zaman tasavvur edilir. Gelecekte, bu matematiksel test, uzay zamanın programlanması konusunda yeni ufuklar açabilir. Belki bir gün, kütle ve enerji düzenekleriyle özel bir uzay zaman geometrisi yaratarak evrensel bir lojik kapısı inşa edebiliriz. Belki kara delikler ve solucan delikleri gibi aşırı uzay zaman bölgeleri, klasik sınırları aşan hesaplamalar için birer kaynak olabilir. Şu anki yorumla, dinamik eğrilik, klasik fizik sınırlarının ötesinde yeni bilgi kanalları demektir. Özetle, yeni Möbius testi, uzay zamanın hareketli, dinamik doğasını test etmemizi sağlayan bir sınır koyuyor. Bu test, Einstein'ın göreliliğiyle kuantum bilgi kuramını bir araya getirerek bilgi, entropi,
ve kausalite arasındaki derin bağları inceliyor. Wheeler'ın her şey bitlerden felsefesiyle, Kramer'ın zaman simetriğiyle ve termodinamiğin tek yönlü zamanıyla birleştiğinde ortaya, zamanın kendisinin bir bilgi parametresi olabileceği ihtimali çıkıyor. Ve en önemlisi, izleyiciye şu soruyu bırakıyor. Peki, zaman gerçekten sadece bir hesaplama parametresi mi? Bu konuda sizin ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşın ve yeni fikirleri birlikte keşfedelim.